Yine güzel bir günden herkese merhaba. Bugün harika bir projeyle karşınızdayım. Örgülerimize artık böyle dilim dilim, çiçek çiçek böyle harika bir başlangıç yaparak ilmek atabiliriz. Ne dersiniz? Merak ettiniz mi? Hadi yapımına başlayalım. İşte dilim dilim çiçek çiçek başlangıç örneğimiz. Biraz önce söylediğim gibi gerçekten yeleklerin ucunda, battaniyelerde, kazak uçlarında çok şık duran bir örgü başlangıcı. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi normal ilmek atar gibi başlıyoruz ama biraz fazla iplik ayırıyoruz. Hani normal iplik attığımızdan, çünkü dilimler için biraz fazla ilmek atmak gerekiyor. Şöyle ayırıyorum. Ve bir tane ilmek oluşturuyorum. Ben bu kalınlıktaki bir yün için 5 numara şiş kullandım. Şimdi üzerine de 4 numara tığ koyacağım. Eğer daha düşük numara bir şiş kullanacaksanız o zaman daha düşük bir tığ koyarsınız. Ve şimdi her dilim için 10 tane ilmek atıyorum. Her dilim 10 ilmekten oluşuyor. 10 tane ilmek attım. Şimdi şişi şöyle aşağıdan çekiyorum ve tığıma ipi geçiriyorum ve atmış olduğum 10 ilmeğin içerisinden tığımı çekiyorum. Ve bir tane ilmek oluşturmuş oldum. Şimdi bunu şişime geçiriyorum ve en baştaki ipi şöyle kaldırıyorum. O da bir ilmek oluşuyor ve dilimim oluşmuş oldu. Görüyorsunuz. Bir başta bir sonda 2 tane ilmeğimiz oluşuyor her dilimde ve her dilim için 10 ilmek atıyoruz. Yine bir 10 ilmek attım ikinci dilim için. Yine aynı şey yapıyorum. Şişimi biraz çekiyorum. Tığla ipi atmış olduğum ilmeklerin içinden çekiyorum ve bir tane ilmek çıkartıyorum. Onu şişime takıyorum ve atmış olduğum ilmeklerin en başındakini de alıyorum. İkinci dilimimi oluşturmuş oluyorum. Bakın. Şimdi sıra geldi 3. ilmeğe. Yine aynı şekilde tığımı şişimin üzerine koyuyorum. 10 tane ilmek atıyorum. Ve tığımla ipi ilmeklerin içinden çekiyorum. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Onu da şişime takıyorum. En baştaki ilmeği de çekince 3 tane dilim yapmış oldum. 4 tane size göstermek için yeterli olacaktır. 10 tane daha ilmek attım. Dilimleri çok daha büyük yapmak istiyorsanız daha fazla ilmek de atabilirsiniz. Şöyle bir ilmek daha oluşturdum. En baştaki ilmeği de alıyorum. Ve 4 tane dilim yapmış oldum. İşte dilimleri yapmak bu kadar basit. Başta ve sonda birer tane ilmek var ama aralardaki ilmekleri nasıl oluşturacağız şimdi? Normal ilmekleri nasıl atacağız? Her ilmeğin ortasına 2'şer tane daha ilmek atıyoruz. Yani her dilim 4 ilmekten oluşuyor. Şimdi şöyle göstermek istiyorum size. İlk ilmeğimi örüyorum. Ve 2 tane ilmek atacağım. Onu nasıl yapıyorum? Şöyle ipimi alıyorum. Bir ilmek oluşturuyorum. Şöyle bir kere daha döndürüyorum ve şişime takıyorum. Hop, bir ilmek oldu. Bakın, bir yuvarlak oluşturuyorum. Döndürüyorum. Şişime takıyorum ve ikinci ilmeği de atmış oldum. Şimdi sondaki ilmeğimi de ördüğümde 4 tane ilmek olmuş oldu. Her dilimde 4 ilmek oldu. Bakın.
Şimdi baştaki ilmeği örüyorum. Yine ortasına 2 tane ilmek atacağım. Ne yapıyorum? İpimi şöyle yuvarlak yapıyorum ilmek atar gibi. Bir kere daha döndürüyorum bu yuvarlağı ve şişime takıyorum ve çekiyorum. Böylece ilmek atmış oluyorum. Şöyle yuvarlaklaştırıp ipimi bir kere daha döndürüyorum. Şişime takıyorum ve çekiyorum. 2 tane ilmek atmış oldum. Sondaki ilmeği de örüyorum. Böylece her dilimde 4 tane ilmek olmuş oldu. Baştakini örüyorum. 2 tane ilmek atacağım. Bir tane attım. Şöyle yuvarlak yapalım, döndürelim. Şişe takıyorum, çekiyorum. 2. ilmek oluşuyor. Ve sondaki ilmeğimi de örüyorum. Diğer dilim için de aynı şeyi yapıyorum. Birinci ilmeği attım. 2. ilmeği de attım. En son ilmeği de örüyorum. Ve her bir dilim 4 ilmek oldu. Bu yüzde de şimdi istediğimiz örgüyü yapacağız. Şimdi her bir dilimden 4'er ilmek çıktığına göre 4 dilimde 16 tane ilmek oluşmuş oldu. Yani ilmek hesabı yaparken kaç dilim atacağımızı nasıl belirliyoruz? Örneğin 80 ilmek atacağız. 4'e böldüğümüzde 20 tane dilim yapmamız lazım. Yani 20 çarpı 4, 80. Öyle hesap ediyorsunuz. Şimdi bunun üzerine de istediğiniz örgü modelini yapabilirsiniz. Ben düz örgü yapacağım. Her türlü örgü modeline de yakışıyor. İşte dilimli, çiçek bir başlangıç. Dediğim gibi bunu harika yelek, hırka, bebek battaniyesi istediğiniz yerlerde başlangıç olarak kullanabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk defa karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma sakın abone olmayı unutmayın. Yine güzel değişik projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.